Merhaba arkadaşlar, ben iç mimar Samet Sevindik. Bu dersimizde yine gördüğünüz gibi farklı bir modelleyeceğiz. Bu arada sizlerden çok olumlu dönüşler alıyoruz. Her bir yorumunuz için tek tek teşekkür ederiz. Tabii eğitimimiz sadece program olarak 3D Max ve eğitim olarak modelleme üzerine devam etmeyecek. 3D Max ile beraber birçok programın eğitimi, 3D Max'in kendi içinde de kaplama, aydınlatma gibi birçok veya render gibi detayları tek tek işleyip burada seri halinde sürekli devam edeceğiz. Her hafta yeni videolar yüklenecek. O yüzden bizleri takip etmeyi unutmayın. Tabii bunlarla beraber Revit, Photoshop, AutoCAD, Unreal Engine gibi birçok programında eğitim serisini oluşturuyoruz. Onları da düzenli şekilde yükleyeceğiz. O yüzden güncel bilgiler için bizi takipte kalın. Evet arkadaşlar, şimdi modelimize gelecek olursak. Şimdi biz birçok model modelledik. Ama bu tarz modellerin bir sorunu var. Gelin öncelikle ona değinelim. Şimdi arkadaşlar, biz bazı modellerde şöyle durumlar oluştu. Simetriydi. Ne yapıyorduk? Yarısını modelliyorduk. Daha sonra simetri alıyorduk. Şimdi buradaki modelin hem kendi zaten model asimetri, aynı zamanda da kendi içinde asimetri. Yani bakın, şimdi modelin ortasını bura varsayarsak, bura ayrı, bu tarafta ayrı. Bakın. Şimdi left'e geliyorum. Left görünüşüme. Bakın şurası ayrı. Arka tarafta ayrı. Şimdi şuradaki bombe ayrı. Geliyorum. Buradaki bombe ayrı. Şurası içe doğru geliyor. Şuradaki eğime bakın. Yani şuradan daha iyi görebiliriz. Bakın şuradaki eğime bakın. Nasıl bir eğim var. Bir de şuradaki eğime bakın. Yani burada dikkat etmemiz gereken birçok husus var. Burada en önemli olaylardan biri dış karkası çok düzgün çıkartmamız lazım. Şimdi o yüzden dış karkası tertemiz çıkartana kadar sürekli kontrol edeceğiz. Ondan sonra şu iç mekandaki çekmelerimizi modelleyeceğiz. Şimdi referans olarak da görseli aldım. Buradan sürekli takip edeceğiz zaten. Bakın. Şimdi şöyle büyütelim. Bakın. Şimdi görüyorsunuz. Şöyle bir model. Gördüğünüz gibi aynı zamanda arka kasayla iç kasada da ayrı ayrı kumaş detayları var. Kumaş işlemeleri var. Bakın şurayı görüyorsunuz. İnce bir kasa döndükten sonra kendi içinde de tekrar ayrı bir kasa dönüşü. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi modelimize bir bakalım. Öncelikle nereden başlayacağımıza karar vermemiz lazım. Biliyorsunuz arkadaşlar, bizim esas olayımız ne? Başlamadan önce kurgu. Bunu altı linklerde de bıraktığımız gibi temel eğitimlerimizde çokça bahsediyoruz. Yani burası ileri seviye bir eğitim kaynağı şu an. O yüzden o kısımları çok soran arkadaşlar var. Dediğimiz gibi temel bir eğitim olmuyor bunlar arkadaşlar. İleri seviye, yani temel bilginizin olması lazım bu tarz modelleri modellemeniz için. Şimdi geliyorum buradan. Öncelikle nereden modelleyeceğime çok iyi karar vermem lazım. Arkadaşlar bakın, model şuradan geliyor. Arkada bunu sarmalayan bir durum var. Daha sonra burada birleşiyor. Şu eğimle ister istemez şu eğimde aynı değil. O yüzden bakın şuradan fronttan bir box alıyorum. Şurayı görüyorsunuz. Aslında eğim şuradan bir yerden başlıyor ama ben şu iki noktaya kadar bir box çiziyorum şöyle. Evet. Şimdi şöyle çekeyim tab görünüşü. Arkadaşlar bu çizdiğim box, şu kalınlık var ya, şu. Onun kalınlığı. Bakın arkada ve önde farklı gibi duruyor. Hayır. Ön tarafa doğru meyil döndüğü için hafif, bakın şöyle bir eğim olduğu için yukarıdan sadece açı olarak gözükmemiş. Yani kalınlık aslında şu arkadaki kalınlığım kadar. O yüzden şunu box'ımı şöyle bir alıyorum. 6x yapıyorum. Modelim arka tarafta aynı zamanda gözüksün. Şöyle diğerini biraz daraltıyorum. Tamam. Biraz da geniş bırakalım. Neden? Turbosunu da attığımızda model zaten birazcık yumuşayacak. Evet. Şimdi şunu şöyle getiriyorum. Tamamdır. Şimdi front görüntümden kontrol ediyorum. Herhangi bir sorun yok. Left'ten de bunu kontrol ediyorum. Hemen hemen hizamda tamamdır. Ufak tefek kaymalar biliyorsunuz sorun değil arkadaşlar. Görsel birebir tam hizaya gelmemiş olabilir. O yüzden o detaylara çok takılmayın. Evet. Geldim. Tamamdır. Şunu biraz daha kaldırayım. Şimdi
Üst görünüşten de kontrol ettim. Tamamdır. Sağ tıkladım ve Convert to Editable Poly dedim. Ne yapıyorum? Şu yüzeyimi, hatta bu yüzeyimi de sileyim. İki tarafta lazım olacak çünkü. Delete ile siliyorum. Border'ımı aldım ve şu seçimimi yaptım. Tab görünüşe geliyorum. Şimdi şu döngüyü sağlamam lazım arkadaşlar. Bakın burada her yönü, her yaptığınız hamlede dikkatlice kontrol etmeniz lazım. Öncelikle şu döngüyü bir üst görünüşten yarıya kadar, çok geçmeden, yani şuraya kadar bir çekiştirelim. Bakın Shift'e bastım. Şimdi çekiştiriyorum. F4'üm açık olsun arkadaşlar. Çizgilerimi göreyim. Evet. Shift'le şöyle çekiyorum. Çekerken de hafif hafif şöyle döndürün arkadaşlar. Geliyorum, çekiştirdim, hafif döndürdüm. Geliyorum, çekiştirdim, hafif döndürdüm. Bu döngüyü yapmazsanız model şöyle bir durum alır. Bakın hatta geri gelelim. Direkt gösterelim. Çok sorun değil. Geldim mesela. Döngümü yapmadım. Şöyle geliyorum. Döndürdüm. 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 Şimdi döndürdüm. Bakın burada artık dönememeye başlıyorum. Bu sıkıntı oluşturuyor. O yüzden her yaptığınız hamlede modeli çok hafif şu şekilde döndürün. Evet. Hafif hafif çekiştiriyorum. Şöyle geliyorum. Tamam. Şimdi tam şu karşıdan baktığımda hiza, yani şöyle dönmüş olmasın. Çünkü üst üste binecek. Tamam, şuraya kadar çektiğimde burayı da döndürdüm. Tamamdır. Çok hafif inceltiyorum çünkü kalınlaşmaya başladı. Şimdi front görüntüye geliyorum. Tamam, bakın. Şimdi model buraya kadar düzgün bir şekilde gelmiş. Şimdi vertex'imi alıyorum. Burada biraz müdahaleye başlayayım. Bakın geliyorum, seçiyorum. Aynı zamanda şöyle kaldırıyorum. Buradan da kaldırıyorum. Tamam, şimdi bahsettiğim kısım şu. Şimdi oradan görünüşte birazcık denk gelmiş. Çok sorun değil, bir tanesi zaten. Şu şekilde. Diğeri de şurada kaldı zaten. Şöyle yukarı kaldırıyorum. Devam edeceğiz tabii ki bu duruma. Evet. Şimdi şu alta dikkat edelim. Oralarda müdahale edeceğiz. Şimdi öncelikle ana döngümüzü bir sağlayalım. Şimdi bu buradan kaldırdığımızda bitti demek değil arkadaşlar. Left görünüşten de mutlaka kontrol edelim. Herhangi bir sorun gözükmüyor şu an. Güzel bir eğim var. Dönüyor ve devam ediyorum. Tab görüntüme geldim. Evet. Şimdiki. Border seçili. Şimdi Shift ile çekiyorum şöyle. Hafif döndürüyorum. Çekiştiriyorum. Tab görünüşten. Dikkat edin. Tab görünüşten yapıyorum. Shift ile döndürüyorum. Geldim. Bakın. Şuraya dikkat edin. Şurada bir dikiş izi var. Yani bunu kaplamadan da yapabiliriz ama modelde de atmak istersek tam şurada mutlaka bir tane edge bırakın ki tam o hizadan dikiş izi atacak edge'imiz olsun. Hem de işimizi daha da kolaylaştırır. Tamamdır. Şimdi burada çok büyük bir eğim olmadığı için biraz da fazla mesafeyle buralara atıyorum. Shift'le atıyorum. Şöyle atıyorum. Çok büyük bir dönüş olmadığı için de ara ara döndürüyorum. Evet. Şöyle. Shift'le geliyorum. Şöyle geleyim. Evet, bakın şurada dikiş izi var. Bundan sonra da zaten daha keskin bir dönüşle dönüş başlıyor. Gelin şimdi bunu da yavaş yavaş döndürelim. Şimdi burada keskin var. Çok geniş atmayalım. Evet. Tamam. Şu şekilde yavaş yavaş döndürüyorum. Şimdi çok sık da atmayın arkadaşlar bunu. Çünkü şu iç kısımları yaparken başımıza bela olabilir. Şöyle döndürüyorum. Geliyorum. Şu şekilde döndürüyorum. Geldim. Evet. Çok da çevirmeyeyim. Şöyle modelimi buraya kadar getirdim. Tamam, şimdilik orada kalabilir. Daha sonra müdahale edeceğiz. Bakın ana karkasım yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Şimdi vertex'i aldım. Şu müdahalelere
devam edeceğim. Bakın fronta geldim. Şöyle şuraya getirdim, kaldırıyorum. Şu şekilde müdahale ediyorum. Evet, buradan devam ediyorum. Bunları belki birazcık daha yukarı alabilirim. Turbo Smooth'tan dolayı birazcık yiyecek. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar şuraya yaptıklarımı biraz aşağı indirim ki şu arkayla kesişmesin. Yani şöyle. Tamamdır. Hatta şöyle yapalım. Şu döngüye kadar olanları seçelim. Şunlar daha aşağıda olsun. Onlar daha yukarıda olsun ki seçimim burada rahat olsun. Bakın. Tamamdır. Şöyle. Ördekiler şu şekilde. Ben şu an şu karkası oluşturuyorum arkadaşlar. İçe değil. O yüzden referans alacağımız yere dikkat edelim. Yani şu kısım. Hemen hemen bu kısım. Şuralara dikkat ediyoruz. Kaldıra kaldıra yavaş yavaş. Evet. Sadece şu kısımlar kaldı. Şu şekilde. Tamamdır. Evet. Şurayı da hafif. Şöyle bir bakalım. Front'tan da bir bakalım. Tekrar left'ten de bir bakalım. Şurada ufak bir sorun oluşmuş. Hemen bakın rötuşlarımı yapıyorum. Müdahalemi ediyorum. Şimdi bu kısımda çok dikkat etmeniz lazım. Üşenmek yok arkadaşlar. Bunları tek tek bu şekilde müdahale edeceğiz. Tamamdır. Şöyle bakıyorum. Bir sorun gözükmüyor. Tamamdır. Evet. Şimdi şurayı birleştirelim. Şu eğimi de verelim ondan sonra. Bakın şuraya geliyorum. Şu ikisini seçiyorum. Border'la yani sağlı solda seçilmiş oldu. Birce tıklıyorum. Burası da artık birleşmiş oluyor. Vertex'imi aldım. Şöyle şunu da biraz düzgün bir eğimle müdahalemi yapıyorum. Evet. Şimdi şuraya düz geçmiştim. Buradan seçiyorum edge'imi. Sağ tıkladım. Connect attım. Yani 4 tane yeter gibi. Eğer lazım olsa şimdi tekrar atarız. Attım şuradan. Çekiştiriyorum. Evet. Bakıyorum. Hemen ana karkasım oluşmuş gibi gözüküyor. Gözüme takılan şöyle ince detaylar varsa onlara müdahale ediyorum şöyle. Tamam. Şimdi bir turbo smooth atalım. Bir görelim modelimizi. 6x yapalım. Şuradan da 2 yapalım. Tamamdır. Karkasım yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Bakın bahsettiğim şu. Birazcık yedi burayı. Çok sorun değil. Ona müdahale ederiz zaten. Şimdi ana karkası çıkarttıktan sonra en önemli detaylı arkadaşlar 6x yapayım. Şunlar, şu eğimler. Height Selection'da bir kaldırayım şuralar. Çünkü şimdi normalde iki tarafın eğimi de eşit olsa ve left görünüşe geçin bakın burayla burası da aynı eğim olsa hepsini seçip içe doğru büktüğümde sorun çözülecekti. Ama burada her tarafın eğimi ayrı ayrı. Şimdi bizi zorlayacak kısımlardan biri bu. Buna dikkat edelim şimdi. Şimdi geliyorum. Bakın. Bir iç kısım var. İç eğim var. Görüyor musunuz? Bakın. Şunu bir tekrar height selection yapayım. Seçtim. Height selection yaptım. Bakın bir iç eğim var. Bir de ayrı dış eğim var. Şimdi bunun da içi aynı eğimli şekilde dönüyor arkadaşlar. Yani şu dönmüyor. Bu bütün geliyor arkadan kasa böyle ve içe doğru eğimli oluşuyor. Modellerken bunu daha iyi anlayacağız. Şimdi öncelikle modelimizi bir geri getirelim. Şimdi seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Pardon. Şunu turbo smooth'u bir sileyim. Kapalı da kalmasın. Şunu geliyorum poligonla. Öncelikle şunu yapıyorum. Dışarıdaki hepsini shift'le seçtim. Delete'le siliyorum. Şu anlık buna bir ihtiyacım yok. Şuna geliyorum. Şunları da siliyorum.
delete ile tamamdır. Bunu neden sildiğimi dersin sonuna doğru daha iyi anlayacaksınız. Şimdi şöyle border'la şurayı seçiyorum. Sonra Edge'e geçiyorum. Tab görünüşe geliyorum. Bakın. Şimdi Edge'e geçtim. Şu an Edge'de alt çizgim seçili komple. Bakın şuralarda içe doğru büküm var ama ön yüzeyde yok. Ön yüzeydeki bütün edge'lerimi şöyle alt tuşuyla seçim iptal ediyorum. Yani şu kısımda hiçbir edge seçilmedi. Daha iyi görebilmek için scale alıyorum. Birazcık şöyle içe doğru bunu basıyorum. Tamam. Bakın. İçe doğru bastım. Ben şu an şu karkasta iç kısmını oluşturuyorum. Dış kısmını ayrı oluşturacağım. Geliyorum. Vertex'imi aldım. Şu vertex'lerle şöyle iç kısımlara doğru bunu çekiştiriyorum. Yaptığınız vertex'te hemen hemen paralel olmasına dikkat edin arkadaşlar. Bazı noktalarda sıkışabilir. Çok sorun değil. Oralarda birazcık da çap gidebilirsiniz. Ama modelin genel yürüyüşü gereği şunları genellikle şöyle bakın mesela buralarda sıkışmaya başlıyor. Paralel götürmeye dikkat edin. Tek tek çekiştiriyorum. Şimdi bunları sakın atlamayın. Bunlar modelin ana karkası. Bunlarda ufak bir sıkıntı ileride düzeltilmeyecek bir sorun haline geliyor arkadaşlar. O yüzden çoğu modelde sıkıntı oluyor. Kaplamada diyor ki model düzgün gözüküyor ama simsiyah çıkıyor. Aslında modeliniz düzgün değil arkadaşlar. Dışarıdan baktığınızda hata yok gibi gözükebilir. Burada poligonel bir hata kaplamada size render'da büyük sorunlar oluşturuyor. Tamamdır. Şimdi bu kısma kadar karkası döndük. Şuraları da halledelim. Aslında şuraya da ihtiyacım yokmuş. Onu sileceğim. Geliyorum. Şöyle çekiştiriyorum tek tek. Şuraya da çekiştiriyorum. Çekiştiriyorum. Evet. Şuraları da çekiştiriyorum. Şunu da alayım. Tamam, şu ikisine hiç ihtiyacım yok. Yani şunlara ihtiyacım yok. Bunlar kendi hizasında kalabilir önde. Şöyle. Şu şekilde çekiştiriyorum. Tamam. Evet, şimdi bir turbo smooth'u atalım. Tekrar bir görelim. Modelimiz nasıl bir hal almış. Buradan Alt X yapıyorum tekrar. Şimdi 2 yapıyorum. Evet, modelde herhangi bir sorun şu an gözükmüyor. Tertemiz bir karkas çıkartıyoruz. Ana iç karkası oluşturduk arkadaşlar. Şimdi şurada dış karkası oluşturalım. Görselde de görüyorsunuz. Bu dış karkas aslında içeriğiyle bir. Yani şöyle düşünün. Şurası düz devam ederse şöyle hafif meyilli. Bu da içeriye doğru aynı meyille devam ediyor. Şimdi bunu dikkatlice yapmamız lazım. Bakın. Geldim. Bizim hep söylediğimiz bir durum var. Şu ana karkası hiçbir zaman silmiyoruz. Turbo smooth atıp da gidip üzerine sağ tıklayıp editable foley falan yapmayın. Her zaman geri dönebilmemiz lazım. Bu önemli detay. Bunu birazdan da zaten neden önemli olduğunu anlatacağız. Şimdi turbo smooth'u bir kapattım. Şimdi dikkatli bakın. Şu dış karkasını beraber oluşturalım. Border'ımızı aldık. Şimdi buradan border'la dış yüzeylerimizin hepsini seçiyoruz. Şuradan border'ı aldım. Dış yüzeyleri direkt hepsini seçtim. Şimdi buradan aşağıya doğru şu eğimden ayrı bir şöyle göstereyim daha iyi göreceğiz. Yani şu iç eğim, şu da dış eğim. Bakın iç eğim daha meyilliyken tab görünüşte biliyorsunuz. Dış eğim daha az eğimli. Şimdi ben öncelikle şuradan shift'e bastım. Dışarıya doğru bir eğim yaptım. Alt X. Şimdi çekiştirdim ama ön taraf daha fazla indi. Arka taraf daha az indi. Şimdi bunu düzeltmem lazım. Tek tek uğraşmak tabii ki bununla zor. Şuradan arkadaşlar geliyorsunuz. Make Planner'dan Y'ye basıyorsunuz. Burası direkt Y yönünde düzlenmiş oldu.
Şimdi dikkat edelim. Tabii düzlendi ama bizim amacımız, yani şu hizalandı ama bizim amacımız buranın düzlenmesi değil, şu eğimi yakalamak. Oraya dikkat edelim. Şunu biraz yukarı doğru alalım. Şu hizaya kadar alıyorum yani. Tamamdır. 6x yapalım. Modelimde bir sorun var mı? Yok. Böyle durumlarda mutlaka turbo smooth'u açın ve kontrol edin. Bakın tertemiz bir model. Herhangi bir üçgen, poligon yok. Bu kaplamada da hiçbir şekilde sorun olmayacak demek arkadaşlar. Geliyorum. Şunu kapatıyorum tekrardan ve modelime devam ediyorum. Şimdi border'ımı aldım veya edge'deyim. Front görüntüye geldim. Bakın 6x yaptım. Şurayı görüyor musunuz? Şurada da bir eğim var. Burada da bir eğim var. Öncelikle gelin şu left görünüşten bakın. Şuradaki eğimi bir oluşturalım. Bizim modelimiz şuradan bakın şöyle eğimli. Bu oturma kısmı arkadaşlar. Yani bu eğimle bir alakası yok. Ona dikkat edin. Şurada bir eğim var ve burada bir eğim var. Şimdi çokça vurguluyorum. Dikkat edin çünkü önemli. Buraları atladığımız zaman model mahvolur. Geldim şöyle şu şekilde bakın ikisinin de şuradaki eğimini ve burayı oluşturmuş oldum. Şimdi o eğim tamam. Bir de left görünüşte var. Bakın dikkat ederseniz şurada x yönünde ben scale yaptım. Gidip şu ortadan scale yaparsanız model farklı bir boyuta gider. Çünkü bu iki yönde ben içe doğru küçülmesini istedim. Bakın fronta geldiğimde şurası dümdüz duruyor. Bu yönlerde herhangi bir küçülme yok. Çünkü buradaki çaplık oraya göre farklı. O yüzden buradaki açıyı, buradaki eğimi bu açıdan vereceğim. O yüzden sadece tek yönlü küçültme yapıyoruz. Şimdi bakın burada da bu yönden küçültüyorum. Azıcık açayım. Şimdi buranın meyliyle buranın meyili farklı. Görüyorsunuz. Onu birazdan düzelteceğiz. Şimdi oraya bir müdahale edeceğiz. Şura hiza alın. Burayı zaten aynı kendi hizasına getireceğiz. Normalde çok büyük bir fark da değil. Sorun değil ama biz ince ayrıntılara takılalım. Daha temiz bir model çıksın. Tamamdır. Şimdi burayı da kapatıyorum. Turbo Smooth'tan bakıyorum. F4. Şimdi ufak bir sorun göreceğiz buradan. Bakın. Şimdi şurada kararmalar oldu. F4'ü açalım. Şimdi şurada kararmalar oldu. Şimdi tek yönlü küçülttüğüm için daha iyi görelim şurada. Şu dışarıda şöyle içeri doğru küçülttüğüm için dışarıda da bir poligonal yüzey vardı. İçeride de bir poligonal yüzey var. Bu yüzden ne oldu? Bu kesişti. Birbirinin içine geçti. Şimdi bunun için şu arkadaşlar. Bakın fronta geliyorum. Şu kısmı görüyorsunuz. Şurada bir oturak var zaten yukarıya kadar. Benim şu iç kısımdaki poligona ihtiyacım yok. Yani şuraya geliyorum şifre. İçerideki poligonal yüzeyi siliyorum. Hala ufak tefek bakın şurada geçmeler varsa şuradan gelin. Nereler geçiyor? Sadece şu üç yüzeyde var. Şuradan Vertex'te F3'ü açalım. Sorun olan yüzeyleri seçiyoruz. Pardon. Yanlışlıkla Vertex'e geçtik. Şuradan Border'a geçtik. Tekrardan şöyle seçelim. Şöyle hafif çekiyoruz. Ve modelimiz bütün sorunu çözülmüş oluyor. Tekrar Turbo Smooth'a geçelim. Herhangi bir problem var mı diye bakıyorum. Şurada çok hafif sınırda kalmış. Çok sorun değil. Onu da hemen bir çekelim. Turbo Smooth'u kapatalım. Şöyle az daha çekelim. Şurayı da çekiyoruz. Tamamdır. Artık herhangi bir sorunumuz kalmadı. Bakıyorum. Yine kontrol ediyorum. Sorun olmasın. Şu iç kısımda var mı? Evet. Herhangi bir problem yok. Modelimiz tertemiz şekilde karkası çıkıyor. Tamamdır. Şimdi iki ana eğimi de verdikten sonra bakın şimdi şurada gözüküyor ama Turbo Smooth'ta orayı büktüğü için herhangi bir sorun olmuyor. Çok takılmayın. Takılan arkadaş varsa şuradan Vertex'te burayı birazcık daha içeri doğru alabilir. Herhangi bir sorun yok. Tamam. Evet, güzel. Şimdi arkadaşlar gelelim şu kısma. Şimdi şurada bir bakın bükülme var. Burada 6x yapalım daha iyi görün. Bakın şurada bir oval bükülme var. Şurada da bir oval var. Left görünüşe geliyorum. Bakın şurada da bir oval. High selection yapalım. Pardon şuraya da görelim de sonra high selection yapalım. Şurada da bir ovallik var. Bakın
Şöyle. Şimdi bu bizim modelde buraya kadar doğru geliyor ama bundan sonra da şöyle bir döngü lazım bize. Kapatıyorum. High Selection diyorum. Modeli daha iyi görelim. Bakın şöyle. Şöyle. Bizim modelimiz nasıl? Dümdüz. Hemen gelin buna bir müdahale edelim. Şu eğimimizi de verelim. Öncelikle. Şimdi şurada benim bir yatayda EC ihtiyacım var. Bakın. Bunu gelip ama düz bir EC ihtiyacım var. Çünkü şuradan sonra bu döngü başlasın diyeceğim. Gelip yatayda şunu diyen arkadaşlar olabilir. Geldim Shift'le seçtim diyelim. Şöyle bakın döngüyü seçti. Sağ tıkladım. Connect dedim. Bir tane attım. Şimdi arkadaşlar bakın buradan geliyor. Yukarı doğru gidiyor. Yani benim edge ihtiyacım sadece şu. Left'ten daha iyi göreceğiz. Sadece şurada. Dümdüz ama. Aynı şu alttaki iç kısımda kalan gibi dümdüz. Bu yukarı doğru gidiyor. Yukarı aşağı oynatsak bakın yine düz olmuyor. Yani şurada. Ama benim amacım burada. Gidip bununla uğraşmayın bunda tabii ki. Hemen pratik bir yöntem çözümleyeceğiz burada. Geliyorum. Buradan Slice Plane'i buluyorum. Edge'deyken arkadaşlar. Slice Plane'i buluyorum. Ve şöyle bakın. Hangi yönde istiyorsam. İsterseniz buna dikey yönde direkt atabilirsiniz. Edge veya yatay yönde veya çaprazda atabilirsiniz. Nasıl ihtiyacınız varsa. Benim yatay yönde Edge'e ihtiyacım var. Hemen şuraya. Birazcık daha aşağı atın ki şu içeridekiyle denk gelmesin. Çünkü bakın hizam şura neredeyse. Veya az daha yukarıdan atın ki denk gelmesin. Şurayı da kontrol edin çünkü. Tamamdır. Döngü şuradan başlasın diyeceğim. Döngü buradan başlasın diyeceğim. Geliyorum. Herhangi bir sorun var mı? Yok. Tamamdır. Şu araya bir tane daha atıyorum ki bakın hafif meyilli dönsün diye. Bunun ne olduğunu birazdan göreceğiz zaten. Bir slice daha diyorum kesiyorum ve burayı kapatıyorum. Bakın artık orada 2 tane yatayda eğicim oldu. Şimdi seçiyorum tekrardan şunu. Şimdi front görüntü bir geliyorum. Tamam. Şimdi Turbo Smooth bir açık olsun yukarıda. Biz buradan devam edeceğiz. Tamam. Öncelikle bakın. Şöyle dışa doğru bunu biraz taşıyalım. Niye? Burada döngü buradan. Buradaki buradan. Şimdi Turbo Smooth'u şunu tekrar kapatıyorum. En alttakine bakın. Şöyle geliyorum. Birazcık daha bunu her yönden küçülteceğiz arkadaşlar. Dikkat edin. Pardon. Bir taşıyayım. Şöyle. En alttakini küçülteceğiz. Şöyle. Tamam. Ve bunu birazcık şöyle sağ yöne doğru taşıma yapmamız lazım. Neden? Dediğim gibi burada eğim daha geniş. Burada eğim daha geniş. Burada eğim daha keskin. Şunu alıyorum. Şuradaki eğime göre Turbo Smooth'tan görsek daha iyi olacak bunu. Bakıyorum. Tamam burası. Yani burası da bakın. Burası da tamam. Herhangi bir sorun yok. 6x yapıyorum. Problem var mı diye bakıyorum. Tamamdır. Şimdi şurada H attığımız için burası yine içeri doğru hafif kesişti. Sorun var mı? Yok. Ana karkasım durduğu için şuradan şunu alıyorum. Bakın ana karkas durduğu için herhangi bir sorun yok. Siz bunu editable poly yapsaydınız olay tamamen bitmişti arkadaşlar. Şöyle iç içe giren bütün objelerle tek tek uğraşacaktınız. Şöyle alalım. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi az önce birazcık da şu kısmın üstüne geçsin dediğimiz için tabii oraya da ufak bir segment attı. Sorun değil. Şu şekilde çekiştirerek bunları düzeltelim. Bir sorun var mı? Şurada da bakıyorum. Herhangi bir sorun yok. Tamamdır. Turbo Smooth'u alıyorum. Evet. Modelimin karkasında bir sorun yok. Evet şimdi şuralar birazcık kendini çekti Turbo Smooth'tan dolayı tabii ki. Normalde herhangi bir sorun yok. İstersek birazcık yukarı doğru kaldırabiliriz. Yani şöyle şuradan seçiyorum. Dikkat edelim ama tabii ki bunu kaldırırken şöyle hafif kaldırabilirim. Turbo Smooth açık olsun. Görelim. Takılan arkadaşlar olabilir. Onlar için
Tamamdır. Herhangi bir sorun yok. Hatta bakın şöyle de azıcık alabiliriz. Tamam. Şimdi şuralara ayıracağız. Çok keskin dönüyor görüyorsunuz. Oralara zaten müdahale edeceğiz. Ufak bir segment orayı çözümleyecek. Tamamdır. Ana karkasım tertemiz bir şekilde çıktı. Şimdi arkadaşlar esas bizi burada çözümleme yapmamız gereken, sonuca götürecek olan şu çekmeler. Şimdi bunlara gireceğiz. Ama bu kısmı dediğimiz gibi tekrar edelim. Aynı şekilde aynı modeli çıkartmaya gayret edelim. Ve bir sonraki ders şunları yapıp alt kısmı yapıp dersimizi sonlandıracağız. Bir sonraki derste görüşürüz arkadaşlar.